Ama Sayın Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye teşekkür ediyoruz. Gerçekten her zaman gibi devlet söz konusu olduğunda. Almanya'nın referandum mitinglerini engelleme kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya tepkisi sonrası Bahçeli'den Erdoğan'a destek geldi. Ve kapıdan da sokmadığınız zaman veya konuşturtmadığınız zaman da ben dünyayı ayağa kaldırdım. Eğer Avrupa'ya gidecekse onu yalnız bırakmayacağız. Rusya Devlet Başkanı'nın sözlerine bakarak Erdoğan'ı ve ailesini petrol kaçakçısı olarak görmemiz eşyanın tabiatına aykırıdır. DAEŞ'in petrollerini Türkiye'nin satın aldığını söylemek, böyle bir iftirayı Türkiye atma hakkına kimse sahip değildir. Dedim ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye ve Irak'ta takip etmiş oldukları politikalarda bir tutarlılık görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyareti esnasında Türk güvenlik görevlerine kaba, sert, saldırgan ve saygısız muameleler hiçbir vatan evladının gözünden kaçmamıştır. Bizim evlatlarımızı tutukluyorsun, PKK teröristlerini aradan birkaç gün geçince serbest bırakıyorsun, o evlatlarımız hala içeride. Demokrasi bu mu ya? PYD, YPG, PKK'ya silah veriyorsunuz. Yoldaş seçtiğiniz terör örgütüyle sizin nasıl bir geleceğiniz olur onu bilmiyorum. Amerika, İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cep telefonunu notayla istemişti Türkiye'den. Diplomatik dokunulmazlığı var diye telefonuna sahip çıkıyorlar. O zaman verin haini, Kain Gülen'i, alın telefonunuzu. Bahçeli, ülkemizde bulunan yabancı diplomatlar haddini bilecek ifadesini kullandı. Eğer bir koskoca Amerika Birleşik Devletleri'ni Ankara'daki büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun. MHP lideri Bahçeli, Katar krizinde hükümetin attığı adımlar ve söylemlere doğru duruş diyerek destek verdi. 2002'de hükümet ortağı, ne güzel hükümet ortağı, başbakan yardımcısı. O da baktı ki bunların kavgasının yüzünden ülke batıyor. Sayın Cumhurbaşkanı söz olarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Sayın Başbakanım, Antep bir esnafım, ben bir esnafım. Ben istemiyorum böyle başbakan yardımcını kardeşim dedi, seçime girdi. Erken seçim kararı alalım ve seçim sonuçlarının bir partinin tek başına iktidarını ortaya çıkardığı anlaşılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj altında kaldığı görülmektedir. 2007'de 367 diye bir garabet çıkardılar. 11. Cumhurbaşkanı'nın seçimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamaya ilişkin yapılan itiraz, Hodri meydan dedik, hemen seçim dedik, hemen millete gidelim dedik. Kime oy vermiş olursanız olun, oylarınız bizim için değerlidir. Geldi meclise dedi ki hayır, ben aynı şeyi yapmayacağım. Ben Abdullah Gül'ü destekleyeceğim, Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı sıfatıyla and içerim. Bir siyasi simge olarak takmayı da suç kabul edebilir misiniz? Simgelere bir yasak getirebilir misiniz? Bir kimsenin başının örtülü olması nedeniyle yüksek öğrenim hakkından mahrum bırakılamayacağı 518 milletvekilinin 411'inden kabul gördü. 4 kadın milletvekili seneler sonra meclise başörtüsüyle girdi. Milliyetçi Hareket Partisi hanım arkadaşlarımızın başörtüsüyle meclise gelmelerine taraftardır. 7 Haziran'ı düşünün. Eğer gidip CHP ile HDP ile koalisyon kursaydı bu ülkenin ne duruma düşeceğini paranızı hesaplayın. Dedik ki hayır, benim ülkemin menfaati bunu gerektirmiyor. Ben onların yanında durmayacağım. Bir saniye. Şerefi ve haysiyetiyle, ilkeli ve dürüst politikalarıyla mecliste denetimi esas alan bir ana muhalefet partisi görevini de üstlenmeye hazırdır. Başbakan Ahmet Davutoğlu 1 saat sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelecek. Ben çantamı açtım. Burada
bazı dosyaları Sayın Başbakan'la Faruk Bey'e gösterdim. Kendileri de bir çanta var ama benim çanta gibi değil, biraz daha küçük bir çanta. O da onu açtı. Neler var o dosyalarda? Bu şeylerde çözüm süreci aldatmacasının sona erdirilmesi. Bunlar ne yazık ki çözüm sürecini filan anlamadılar. Öyleyse şu anda bu buzdolabındadır. 7 ilçede bugüne kadar arkadaşlar 2040 çukur barikat kaldırılmıştır. Terörle mücadelede herhangi bir yılgınlığa düşmemek kaydıyla Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır. PKK'nın siyasi uzantıları hakkında neden hiçbir işlem yapılmamaktadır? Teröre ve teröristlere destek veren sözde milletvekillerinin dokunulmazlıkları ile ilgili süreç için geçen hafta anayasa değişiklik teklifimizi imzaya açmıştır. Milletvekilleri ve siyasi partilerin anayasanın 14. maddesine aykırı faaliyetleri halinde yapılacak işlemlere dair bilgi notu. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği kabul edildi. Teröre bulaşmış, teröriste yardım ve yataklık yapmış kim varsa şimdi derdini hakim anlatacaktır. Sayın Başbakan'a deyiniz. Bu bir kalkışma hareketidir. Kabul edilemez. Hükümetin yanındayız. Sayın Doktor Devlet Bahçeli, demokrasi ve şehitler mitingimizi katılımlarıyla onurlandırmışlardır. İki başlılığın bu millete ne kadar zarar verdiğini bildiği için dedi ki hayır, ben AK Parti ile ortak hareket edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi başkanlık sistemiyle ilgili inadını sürdürecekse, bir anayasa hazırlığı varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmelidir. Millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalı. CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan'ın rövanşını almak için çalışmasına hız verirse 2019'da birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecek. Ezan okunurken böyle kötü konuşma. Gene de Recep Tayyip Erdoğan Başbakanı sen.